Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle palmiye altın ilmekle karşınızdayım. BİM'den aldığım şöyle koton türü bir ip hanımlar. Yazlık bir ip. Çok güzel bir model anlatacağım. Çok şık, bu modelden ne yapabilirsiniz? İsterseniz yelek, isterseniz bluz, isterseniz bebek örgüleri, bebek battaniyesinde kullanabileceğiniz, etol şallarda kullanabileceğiniz şahane bir model. Ben şöyle koton türü bir iple anlatacağım. İsterseniz siz angora türü iplerle veya bebe yünleriyle de yapabileceğiniz harika bir model. Şöyle tığım 4 numara 1,60 milim hanımlar. Ve hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Şöyle bir miktar zincir çekeceğim hanımlar. Sadece model anlatımı yapıyorum. Onun için herhangi bir ölçü vermiyorum hanımlar. Şöyle bir miktar zincirimizi çekeceğiz. Model anlatabileceğim kadar. Sanırım bu kadar benim için yeterli hanımlar. Küçük bir parçadan model anlatacağım size. İpimi doluyorum. Şöyle 1, 2, şöyle üçüncüye batıyorum hanımlar. Şöyle ikinciye de batabilirsiniz. Üçüncüye de ben üçüncü zincirime batıyorum. Şöyle çakma bir trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Batıyorum. Hepsini bir şöyle çekiyorum. Yarım trabzan denir. Çakma trabzan denir hanımlar. İpimi doluyorum. Hepsini bir çekiyorum. İpimi doldum. Şöyle hepsini bir çekiyorum. Bu şekilde tek tek zincirlerimize batıp sıra sonuna kadar bu şekil gideceğiz hanımlar. Ben şöyle çakma trabzanlarımı yaparken siz ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Ben şimdi bunu sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle trabzanlarımı tamamladım, geldim sıra sonuna. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum, ipimi doluyorum. Bakın ilk boşluğa batıyorum. Şöyle bir tane çakma trabzan ipimi doladım, bir sonrakine battım. 2 ipimi doladım, bir sonrakine battım. 3 şöyle 4 tane ben kenar şöyle yapmak istiyorum. Bakın şöyle 4 tane çakma trabzan yaptım. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanlarımı sayıyorum. 1 2 3 4 5 altıncıya şöyle sık iğne ile sabitliyorum hanımlar. Sık iğne ile sabitledim. İpimi doluyorum. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Şöyle yarım trabzan yaptım. 1 ipimi doluyorum. Aynı yere battım. 2 ipimi doladım. Aynı yere battım. 3 ipimi doladım. Aynı yere. 4 kapatmıyoruz hanımlar. Şöyle 5. Bakın zincirimizin ilk ilmeğimizle beraber 1 2 3 4 5 6 şöyle 4 tane 5 tane trabzan yaptım, yarım trabzan, hepsini bir şöyle kapattım. Bu şekil kilitlemiyoruz hanımlar. Topladım. Bakın önümdeki şu trabzanı, hemen önümdeki trabzana sık iğne ile şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir, 1 2 3 4 5 altıncıya şöyle sık iğne ile yine sabitledim. İpimi doluyorum. Bakın hemen yanındaki boş trabzanın tepesine şöyle batıyorum.
yarım trabzan. 1 2 3 4 5. Hepsini bir topluyorum. Kapatmıyorum hanımlar. Hemen yanındaki trabzana şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 altıncıya batıyorum. Aynı şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Burası modelimizin arka yüzü hanımlar. Modelimin ön yüzü burası. İpimi doladım, hemen yanındaki trabzana battım. 1 aynı yere batıyorum. 2 3 4 5. Hepsini bir topluyorum. Topladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 altıncıya batıyorum. Şöyle ipimi doluyorum. Burada çakma trabzan yapıyorum kenarda hanımlar. 1 2 3 ve 4. Bir zincir çektim, dönüyorum, ipimi doladım ve şöyle çakma trabzanlarımı yapıyorum hanımlar. Dönerken tabii ki zincirimizle beraber oluyor. Şöyle 3, şöyle 4. Şimdi zincirimin içine giriyorum hanımlar. Zincirin içine giriyorum sık iğne ile. 1 2 3 4 5. 5 zincirimiz var. 5 tane sık iğne, ipimi doluyorum. Bakın şu modelimizin tepesine, tam tepeye batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Hemen şöyle bakın, trabzanımızın kenarı, şöyle kenarımız oluşuyor. Kapattığımızda trabzanımızın şöyle batıyorum. İkinci trabzan, ipimi doladım, buradaki zinciri battım, sık iğneye batıyorum. Üçüncü trabzan, şöyle 3 tane trabzan buraya yapıyorum. Hiç ip dolamadan zincirimin içine giriyorum, sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. ipimi doladım. Bakın pomponumuzun tepesine, tam tepeye şöyle bir trabzan. Buradaki bakın kenardaki trabzanımızın batıyoruz, bir trabzan. Şu zincirle bağladığımız sık iğnemize bir trabzan. Toplam 3 tane trabzan yapıyoruz burada. Zincirin içine giriyorum. Sık iğne 1 2 3 4 5. İpimi doladım. Aynı şekilde pomponumuzun tepesine batıyoruz. 1 trabzanımıza kenara şöyle batıyoruz. 2 sık iğnemize battık. 3 tane trabzan. Zincirin içine sık iğne ile giriyorum. 1 2 3 4 5. ipimi doluyorum ve çakma trabzanlarımızı yapıyoruz. Kenarda isterseniz sık iğne de yapabilirsiniz hanımlar. Sık iğne yapınca biraz kasıyor, geride kalıyor. Hiç güzel bir görüntü olmuyor. Şöyle çakma trabzanlar şöyle düzgün geliyor. Modelimizin şöyle birinci modelini tamamladık. Bir zincir çektim, dönüyorum, ipimi doladım, aynı şekilde kenarda çakma trabzan. Hepsini bir kapatıyorum. Dört tane trabzanımı attım.
1 2 3 4 5 zincir. Bakın burada 3 tane trabzanımız vardı ya. İlk trabzanın tepesine sık iğne ile batıyorum. Zincirimi sabitledim. İpimi doladım. Hemen ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir yarım, 2 yarım trabzanlar yapıyoruz. 3 4 5 şöyle topluyoruz. Hemen 3. trabzanın tepesine sık iğne ile batıyorum. Şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın ilk trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doladım ikinci trabzanın tepesine. 1 2 3 4 5 hepsini bir topluyorum, kapatmıyorum. 3. trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın modelimizi arka yüzde yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın ilk trabzanın tepesine 3 trabzanımız var. İlk trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doladım. İkinci trabzanın tepesine modelimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 şöyle topladım. 3. trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir, ipimi doladım. Şöyle çakma trabzanlarımızı yapıyoruz onlar. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum, ipimi doladım. Çakma trabzanlarımız. Zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne, ipimi doluyorum. Bakın pomponumuzun tepesine batıyoruz. Bir trabzan. Şöyle kenardan, bakın arkadan, kenardan trabzanımız var. Şöyle topladık ya, batıyoruz. İkinci trabzan. Sık iğnemizin içine battık. 3. trabzan. Hiç zincir çekmeden, ip dolamadan zincirin içine giriyorum. Sık iğne 1 2 3 4 5 ipimi doladım ve pompomun tepesine batıyorum. 1 trabzana batıyorum kenarda hanımlar. 2 sık iğneye batıyorum. 3 zincirin içine giriyorum. Sık iğne 1 2 3 4 5 ipimi doladım. Yine modelimin tepesine 1 şöyle trabzana battım. 2 sık iğneye battım. 3 üçüncü trabzanımı zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 5 ipimi doluyorum ve çakma trabzan yapıyorum hanımlar. Bir zincirle ve devam ediyoruz bu şekilde hanımlar. Gerçekten modelim çok kolay, çok da güzel. Şöyle daha önce büyük parçada çalıştım hanımlar. Bakın çok güzel bir model. Gerçekten şahane bir model. Şöyle dediğim, şunları bakın çakma trabzan yaptığımız için şöyle çok düzgün bir şekilde geldi. Bunu ikili trabzan yaparsak çok uzun olur. Modelimiz kısa kalır. Yani sık iğne de yaptığımız zaman da çok geride, çok şöyle büzük kalıyor. Güzel durmuyor. Bu şekilde çakma trabzan yaparsanız çok da güzel oluyor.
Bakın şöyle modelimizin arka yüzü de bu şekil. Bakın ön yüzü de bu şekil. İsterseniz bundan çantalar da yapabilirsiniz hanımlar. Gerçekten çok güzel, çok şahane bir model. Ben çok severek, beğenerek yaptım. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.